Ne uzunu ne kısası. En makbul olanı, içinde en çok kalanı. Atasözümüz bu. Atalarımız böyle söylemiş ama aması erkeklerdeki geç boşalma sorunu, erkeklerin hayatını ızdıraba çeviren bir problem. Çok nadir görülen bir cinsel işlev bozukluğu ama buna rağmen cinsel ilişkide erkeğin hayatını kabusa çeviren, çift problemlerine neden olan bir sorundan bahsedeceğiz. Erkeğin boşalmada bir gecikme olmasını istemediği halde boşalamaması, yani boşalmanın kilitlenmesi olarak bilinir. Cinsel etkinlikte vajina içine boşalamama çok belirgindir. Bir gecikme vardır veya vajinanın içine boşalmada seyreklik vardır ya da yoktur ve yaklaşık 6 ay sürmesiyle karakterize bir durumdur. Nadir görülen bir cinsel işlev bozukluğu bahsettiğim gibi. Geç boşalma insanın hayatını, ilişkisini klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya sokar. Ve bu işlev bozukluğu cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozukluk ile açıklamak mümkün değildir. Ağır bir ilişki bozukluğu, gerginlik yaratıcı başka bir nedenden de kaynaklanmaz. Bir maddeye, bir ilaca veya başka bir sağlık nedenli hastalığa da bağlayamayız. İlk olarak 1970'lerde Masters ve Johnson tarafından erken boşalmanın karşıtı olarak ejekülatör refleksin özel bir engellenmesi sonucu erkeğin vajina içine boşalamaması şeklinde tanımlanmış. Sonrasında Lopiccolo ise ejekülatör yetersizlik terimini eşinin cinsel uyarısına rağmen orgazma ulaşamayan erkekler için kullandı. DSM-4'te de erkekte orgazm bozukluğu sınıflaması içinde yer alıyor erken boşalma. Cinsel yoğunluk ve süre yeterli bir cinsel etkinlik olmasına rağmen, olağan bir cinsel uyarılmaya rağmen sürekli yineleyici biçimde orgazmın gecikmesi ya da hiç olmaması olarak tanımlanmıştır. Yani bir sürü tanım bahsettim size gördüğünüz gibi. Kısacası erkeğin elinde olmadan ilişki sırasında geç boşalması, hiç boşalamaması durumu buna ketlenmiş boşalma da deniliyor. Ejekülatör yetmezlik, ejekülatör inkompetans adı da verilir. Birleşme sırasında erkek orgazma ulaşamaz. Birleşmenin uzatılmasına rağmen boşalma gerçekleşmez. İlişki sırasında ya da sonrasında yapılan mastürbasyonla ancak boşalma sağlayabilir bu erkekler. Genellikle de eşli cinsel etkinliklerde ortaya çıkar ve gençlerde mastürbasyon sırasında da görülebilen bir durum. Bu hastalar uyku sırasında gece boşalması yaşayabilir. Bu kişiler normal mastürbasyon yapabilirler ve boşalma olur ama cinsel ilişki sırasında boşalmayı sağlayamıyorlar. Peki boşalma nedenleri neler? Yani geç boşalan erkekler neden bunu yaşıyorlar? Birincisi performans anksiyetesi. Yani kendini ispat etme, erkekliğini gösterme, işte penisini gösterme. Böyle bir anksiyete yaşıyorsa bilinç altında, bilinçli bu erkekler yaşayabiliyorlar. Bir diğer madde çok sık mastürbasyon yapma. Eğer çok sık mastürbasyon yapıyorsanız işte o zaman da geç boşalma sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mastürbasyona alışkanlık geliştirdiyseniz ve buna alıştıysanız yine geç boşalmayla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bir de uzun süreli evliliklerde yaşanan bir geç boşalma durumu var. Özellikle eşine karşı kızgınlık varsa ya da tek taraflı olarak doğum kontrol kararı gibi bir öğrenilmiş davranışlar varsa, yani erkek gebe kalmasını istemiyorsa partnerinin, işte o noktada da geç boşalma geliştirebiliyor. Bir de bazı cinsel mitler var. İşte menim bitecek endişesi, hani sürekli yaparsam, içeriye boşalırsam ya da işte mastürbasyon yaparsam bir gün meni üretemeyebilirim ama meni sonsuz sayıda üretilebilir. Her cinsel ilişki üresinde üretilir. Bu bir yanlış cinsel mittir. Bir de bazı kişilik bozukluklarında, özellikle mükemmeliyetçi ya da narsistik kişilik bozukluğu olanlarda geç boşalma görülebiliyor. Geç boşalmanın tedavisi nedir? Bunları konuşacak olursak aslında bedende bir anormallik yoktur. Sadece psikolojik kaynaklıysa gene tabii bir üroloji hekimine gitmenizi istiyoruz. Yani altta bir hastalık var mı diye kontrol olun. Ama psikolojik kaynaklıysa ve partnerinizin yanındaysa, yani eşinizle birlikteyken başınıza geliyorsa cinsel terapi ve düzenli bir cinsel yaşam mümkün olan bir eş ile tedavi mümkün olabiliyor. Yani düzenli bir partneriniz varsa ancak tedaviye başvurabiliyorsunuz.
Bazen de bu cinsel terapinin süresi ne kadar oluyor? Şiddetine göre bazen 3 hafta, bazen 3 ay arasında değişebiliyor. Cinsel terapinin başarısı aslında geç boşalmada diğer cinsel işlev sorunları kadar yüksek değil. Çok dirençlidir geç boşalma tedavisi ve bir eşli partneri zorunlu kılar. Fakat ne kadar erken tanı konursa o kadar çok terapiden fayda görebilirsiniz. Terapide de işte sebep olan nedenler üzerine duygusal, davranışsal aşamalar yapılarak bu sorundan kurtulabiliyorsunuz. Evet, geç boşalma diyebilmemiz için burada bir de süre önemli. 25 dakikanın üzerinde vajinada kalıyorsa ve hala boşalamıyorsa, vajinadan çıkıp erkek mastürbasyonla boşalıyorsa ve sevgili kadınlar, eşleriniz bu şekilde ise işte o zaman sizin için cinsel hayat gerçekten çok zor olabilir. Vajina hassas bir organdır ve travmatize olabilir. Böyle bir sorunuz varsa eşinize birincisi destek olmalısınız. Ve bu sorunun çözüm noktasında da düzenli cinsel birlikteliğin olduğu bir cinsel terapiden fayda görebileceğini bilmelisiniz. Eşinizle beraber önce üroloji doktoruna, sonra cinsel terapiste mutlaka başvurun. Çözümsüz değilsiniz. Görüşmek dileğiyle efendim. Sevgiyle kalın.